Bol soslu, yumuşacık, brownie tadında muhteşem bir ıslak kek yapıyoruz bugün. Bu tarif benim yıllardır yaptığım garantili tariflerimden biridir. Hemen yapımına geçiyorum. Islak kekin yapımına sosunu hazırlamakla başlayalım. Sosu için uygun bir tencereye yarım su bardağı sıvı yağ, 4 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker ve 3 yemek kaşığı kakaoyu alıp ocağa almadan güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Şimdi ocağa alıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Orta ateşte ara ara karıştırarak kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatalım ve içerisine 70 gram kadar çikolata ekleyelim. Ben sütlü çikolata kullandım. Bitter de olur, hiç fark etmez. Sosumuz zaten sıcak. Çikolatayı ekler eklemez hemen kısa bir sürede eriyecektir. Çikolata eriyene kadar karıştırıyorum ve sosu serin bir yere alıp soğumasını bekliyorum. Sosumuzun soğuk olması gerekiyor. Sosumuz bir tarafta soğurken biz de hemen kekimizi hazırlayalım. Kek için uygun bir karıştırma kabının içerisine oda ısısında beklemiş 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilyayı alıyorum. Şeker eriyip yumurtalar köpürene kadar mikserin en yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika kadar karıştırıyorum. İstediğim kıvama geldi. Lütfen kıvamına dikkat edin. Şimdi de içerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ve 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Sıvı yağ ve sütü ekledikten sonra şöyle 10 saniye daha karıştırıyorum ve içerisine 2,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı kakao ve 2 paket kabartma tozunu ekliyorum. Dilerseniz bu kuru malzemelerin hepsini eleyerek de ekleyebilirsiniz. Ben havalandırarak ekliyorum. Hiçbir sorun da yaşamıyorum. Tüm kuru malzemelerin hepsini ekledikten sonra bu defada mikserin en düşük devrinde tüm malzemeler homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra dilerseniz el çırpıcısı ya da spatula ile de karıştırabilirsiniz. Ben genelde mikserle karıştırıyorum. Kek harcımız artık hazır. Hemen sizlere kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde akışkan olmalı. Sizlerden ricam vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. Şimdi hemen dikdörtgen borcama dökeceğim harcımı. Harcı dökerken tepsinin kenarlarından döküyorum ki her tarafı eşit bir şekilde kabarsın. Bu arada tepsiyi yağlamadım. Dilerseniz yağlayabilirsiniz. Ben genelde yağlamıyorum. Şimdi de önceden ısıtmadığım 170 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 50 dakika boyunca kekimi pişirdim. Evet, yanlış duymadınız, fırınımı önceden ısıtmıyorum. 50 dakikanın sonunda keki fırından aldım. Hemen kürdan testi yaptım. Kekin piştiğini nasıl anlayacağız? Kürdanı keke batırın. Kürdanı kekten çıkartırken temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Kek soğumadan bu aşamada henüz kekimiz çok sıcak. Kürdanla üzerine delikler açıyorum ki sosunu güzel bir şekilde çeksin ve hemen dilimliyorum. Kekimizin sıcak, sosumuzun soğuk olması gerekiyor. Lütfen ama lütfen söylediklerimin dışına çıkmadan yapın. Bu arada benim fırınımda 50 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Borcamda yaptığım için de fırın tabanının bir üst rafında pişirdim. Şimdi de sıcak kekin üzerine soğuk sosu kepçe kepçe döküyorum. Zaten sosu hemen çekiyor. Sos miktarı ilk etapta gözünüze fazla gelebilir ama kesinlikle fazla değil, tam denk geliyor. Ayrıca kek sıcak diye acaba hamurlaşır mı diye korkmayın. Size başta da söylemiştim. Bu benim yıllardır yaptığım garantili tariflerimden biridir. Söylediklerimin dışına çıkmadan yapın, emin olun favori kekiniz olacak. Sosu döktükten sonra soğuyana kadar bekledim. Soğuduktan sonra üzerine Hindistan cevizi ve fıstıkla süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hatta dilerseniz üzerine çok az muhallebi yapıp pasta şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Ve kekimiz artık servise hazır.
Yumuşacık pamuk gibi. Yapınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. İddia ediyorum bu tarifi bir kere yapın, bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Şimdi sizlere yakından da dokusunu göstermek istiyorum. Çikolatalı olduğu için elime alamayacağım. Normalde böyle elimle açar, iç dokusunu sizlere göstermeye çalışırım. Ama bu defa çatalla göstermeye çalışacağım. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi. Bakın çatalı batırdığım zaman hemen zaten aşağıya çöküp bir anda yükseliyor. Bu ne kadar yumuşak olduğunu gösteriyor aslında. Bu tarifimi mutlaka deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.